kanalıma hoş geldiniz. Eğer birazcık gülmek, birazcık kanal hakkında bilgi sahibi olmak, birazcık beni belki de yakından tanımak istiyorsanız videolarımı izleyebilirsiniz. Bu benim ilk videom ama devamı da gelecek. İlk videom için sizlere bir liste hazırladım. Kanalda da bulunan absürtlükler. Ben ilk kanala geldiğimde bana çok garip gelen, neden bunu düşünmüşler dediğim bazı itemlarla bir liste oluşturdum size ve bugün bu listenin üzerinden gideceğiz. Umarım hep beraber güleriz, azıcık eğleniriz, azıcık kafa dağıtırız şu karantina döneminde. O zaman listemize başlayalım. Birinci sırada şortlu insanlar var. Hemen videoyu kapatmayın. Şortlu insanlara karşı hiçbir garezim yok. Bu tamamen -40'da şortlu giyen insanlara özel bir şey. Bildiğiniz gibi Kanada çok soğuk. Özellikle ben Quebec'teyim. Montreal'de yaşıyorum. Montreal'de Şubat ayında havanın -40'lara kadar gittiği görülüyor yani. Ve o zamanlarda bile ben bildiğiniz o kış montumla, -30'a kadar dayanıklı kış montum, atkım, berem, eldivenim böyle hala titrerken adam yanımdan şortla geçiyor. Ben bunu hiç anlamıyorum. Yani koşmaya çıkmışsın, terleyeceksindir anlıyorum ama zaten dizinize kadar kara batıyorsunuz direkt çıktığınız anda dışarıya. Ve o adam hala şortuyla koşuyor. Hangi genlerde doğduğunu bilmiyorum kardeşim. Eğer bu videoyu izliyorsan, yani Türkçe konuşuyorum ama canım bir yerde denk gelmişsen ve izliyorsan beni bul. Anlamak istiyorum hangi kafayla bu işleri yaptığını. Çünkü bana çok garip geliyor. Şimdi ikinciye geçiyoruz. Kanada'nın parası birazcık garip. Bilmiyorum, elinize alanlar mutlaka olmuştur. Ben birkaç tane örnek getirdim size. Küçükten büyüğe doğru başlıyorum. Bu 5 dolar. Mavi olan, yeşil olan 20 dolar. Turuncu olan da 50 dolar. Kanada parasının şöyle bir özelliği var. Türkiye parasının karşısında çok değerli olmasının yanı sıra aynı zamanda plastikten yapılmış olmaları. Yani plastik mi artık ne olduğunu bilmiyorum ama hiçbir şekilde yırtamıyorsunuz. Mümkün değil. Ki bunu 50 dolarla denedim ki için birazcık acı değer yırtılsaydı. O yüzden 5 dolara geçiyorum. Bir bardak su hazırladım. Suyun içine sokabilirsiniz. Yıkayabilirsiniz. Bazen makinede yıkıyorum. Çok temiz olduğundan değil, unutuyorum. Asla hiçbir şey olmuyor. Hatta Covid süresince sirkeye bile yatırabilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Yani o kadar güzel bir para ki asla hiçbir şey olmuyor. Hiç denemediğim bir şey yapacağım şimdi sizinle. Parayı yakmayı deneyeceğim. Ama parayı şimdi ıslattım. O yüzden maalesef 20 dolarla deneyeceğim. Eğer yanarsa çok üzülürüm. Lütfen o yüzden beğenin. Yandı. Tamam, yanıyormuş, yakmayın. Ben bunu kullanırım yine. Ama asla ve asla yırtamıyorsunuz. Islanınca yırtabiliyorsunuz. Islanınca yırtabiliyorsunuz. Bunu denemeyin. 2-5 dolar oldu. Neyse ama para plastik yani. Orada şeyim. Üçüncü sırada evlerin pazarlanma şekilleri var. Yani evlerin şekil biçimleriyle ilgili pazarlanma şeklinden bahsediyorum. Bildiğiniz gibi. Evlerin şekilleriyle ilgili biçimleri. Evlerin şekil, şekilleri, biçimleri, boyut pazarlama. Oldu mu? Yani şundan bahsediyorum kısacası. Türkiye'de biz ne deriz? 3+1 evim var, 4+1 evim var. İşte o efendime söyleyeyim 8+1'de oturuyorum çok zenginseniz. Ama burada öyle değil. Burada 3,5, 4,5 yani İngilizce'de 3,5, 4,5, 5,5 diyorsunuz evler için. Bu her zaman bana çok kafa karıştırıcı geldi. Başarabileceğim Baktığımda bunun sebebinin mutfak ve banyonun çoğu evde olduğundan dolayı hani bunu buçuklandırdıklarını görüyorum. Hani zaten bu evde hani default'tan geliyor. O zaman biz bunu buçuklayalım demişler. Geri kalan evin bölümlerinde böyle adlandıralım demişler. 3,5 dediğimiz bir ev, bir oda, bir salon ev demek aslında. Yani ne yapmışlar aslında? Bir oda, bir salon, bir mutfak, 3 ediyor. En half'i de banyosu ediyor. Yani gerek var mıydı? 3 oda bir hani 3+1 de yani daha mantıklı değil mi sizce de? Odanın sayısını söyle. Kaç tane salonun var onu söyle. Ne gerek var? Mesela bakıyorsunuz bir ev 6,5. Oturup hesaplamanız gerekiyor. Bu evin kaç tane odası var? Ben bunu yapmak istemiyorum arkadaşım. Yapmak istemiyorum. Bana kaç odası var direkt söyle. Bana çok garip geldi. Bir sonraki maddeme geçiyorum. Bixi. Bu aslında Türkiye'de de olan bir şey.
İşte bisikletinizi, bir bisiklet noktaları var, istasyonları var. Bisikletinizi alıyorsunuz ve başka bir noktada bırakabiliyorsunuz. Buradaki Montreal'dekinin adı Bixi. Bunun listesi acayip diyeceksiniz. Tabii burada Kanada'da olduğumuzu yine ne yapmamak lazım, unutmamak lazım. Yıllık dediğimiz şey bir kere kardan dolayı zaten Bixi'ler Nisan ayında kurulup Kasım ayında kaldırılıyor. Yani isteseniz de şortlu koşan adam bile olsanız bu aylar dışında Bixi kullanamıyorsunuz. Onun dışında da Nisan'la Kasım arasında kaç ayımız kaldı bizim? 7 ayımız kaldı. Bu 7 ayın Nisan'la Kasım hala karlı diyebiliriz. Karlı, soğuk yani. Dün bile Mayıs'ın 8'indeyiz. Dün bile kar yağdı. O yüzden Nisan'la Kasım'da da çok kullanıldığını söyleyemem. Bu bize ne bıraktı? 5 ay bıraktı geriye. 5 ayında yarısında yağmur yağdığını düşünürsek, diğer yarısında sizin canınızın istemediğini düşünürsek, diğer yarısında da bir şeyler olmuştur mutlaka diyerek bir hesaplama yaparsak Ne kaldı geriye zaten. Bixi'yi sadece 2 gün falan kullanabiliyorsunuz ve bunun için yıllık abonelik ödüyorsunuz aslında. Sen niye yapıyorsun diyecek olursanız garip yani Bixi, hani bunun böyle pazarlanması bana çok garip geliyor. Bixi'nin sitesine girdiğinizde işte yıllık aboneliğinizi yapın falan yazıp aslında yılın 5 ayında Bixi yok ortada yani. Sen niye bana yıllık diyorsun? Sezonluk desene yani, değil mi? Benim birazcık sinirime dokunuyor bu konu. Çünkü benim de derdim bu. Bir sonraki konumuz çok hoşuma giden bir şey. Bu asla komik değil. Benim çok hoşuma gittiği için buraya eklemek istedim. Engineering ring, yani mühendislik yüzüğü. Şöyle yakından göstereyim size. Bu böyle kendine özel şekli olan bir yüzük. Yani kenarları daha köşeli. Her zaman çelik bu renkte oluyor. Ve maddesi de çelik. Yani işte paslanmıyor, etmiyor falan filan. Her zaman takabiliyorsunuz. Bunun özelliği nedir? Bir rivayete göre Quebec'te zamanında bir köprü yapılıyormuş ve bu köprü yapılırken çökmüş ve bu yapımda çalışan işçilerin çoğu bu yıkımda hayatlarını kaybetmiş. O yüzden böyle bir engineering ring akıllarına gelmiş. Demişler ki mühendis olan herkes bu yüzüğü taksın, yazı yazdığı eline taksın ve imza atarken bir kontrata mühendisliğin sorumluluklarını unutmasın. Bu benim çok hoşuma gitti. Bu yüzüğü alabilmeniz için bir seremoniden geçmeniz gerekiyor. Doktorların yaptığı gibi bir mühendislik yemin ediyorsunuz. Ve bir mühendisler odasına kaydoluyorsunuz. Gibi aslında bir sürü benefiti var. Benim en çok hoşuma giden benefiti tabii ki de verdiği network aslında. Siz bunu taktığınız zaman karşınızdaki biri yani hiç sizi tanımasa da bu konu üzerinden çok rahat sizinle diyaloğa geçebiliyor. Direkt sen de mühendisin, ben de mühendisim falan gibi muhabbete başlıyorsunuz. Bunu ben de çok yapıyorum başkalarına gördüğümde. Onların da bana yaptığı çok oldu. O yüzden hoşuma gidiyor. Bir de yani açıkçası 6 yıl okumuşum. Takmayayım mı yani? Hak ettim bence. Master yaptım üzerine bir de. Yani takmayıp da ne yapacağım? Birazcık siz de bakın. Bu kadar. Sonuna geldik listemizin. Kanalımızdaki garipliklerimiz. Benim en azından aklıma gelenler. Eğer beğenirseniz videonun devamı gelecektir. O zaman daha da garip olan ya da daha değişik olan şeyleri de hep beraber tartışabiliriz. Umarım gülmüşsünüzdür, eğlenmişsinizdir. Ya bu Kanadalılar da ne garip millet demişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.